hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce kapşonlu büyük beden bir yelek örüyoruz. Oldukça büyük bir beden, artı 50 diyebilirim. 50'den 54, 56 bedene kadar uygun düşürebileceğiniz bir büyüklükte örüyoruz. Ancak sizler daha küçük beden için örmek istiyorsanız motiflerinizi benim verdiğim motif ölçüsünden bir sıra az örmeniz yeterli olacak yeleği küçültmeye. Dikkat ederseniz 2 sıra siyahla birleştirme yaptım. Şöyle hemen yaklaştırıyorum. Bir sıra etrafını örerken daha sonra birleştirme ile birlikte 2 sıra siyah geçmiş oluyorum. Siz bu motifi siyahı geçmeden 4. sırasında bırakıp daha sonrasında siyahla direkt birleşmeye geçebilirsiniz. Motiflerimin ebatı birleştirme kenarı olmaksızın 12 santim. Yani birleştirme kenarıyla 14 santim civarı oluyor. Toplamda da 46 motife ihtiyacım var. İplerim ise hemen renk kodlarını sizlere veriyorum. Alize Cotton Gold'un siyahı 60, Yarnart Jeans 28 antrasit, Alize Cotton Gold grisi 87, Yarnart Jeans 80, Yarnart Jeans 01 ile örüyorum yeleğimi. Tığım ise 3 milim. Dediğim gibi 46 tane motife ihtiyacımız var. Bu 46 tane motifin 30 tanesini şöyle göstermek isterim. Bakınız 3 çarpı 10 olarak eni şu anda katlanmış durumda, oldukça büyük. 10 olarak 30 motifi birleştiriyorum uzun bir parça halinde. Daha sonra bunu önüme alıyorum ve ikişerli motifleri ön kısma gelecek şekilde şöyle bakın katlıyorum. Birer motifleri de kol altına bırakmış oluyorum. Böyle bakın. Şimdi bunun üstüne de artık geri kalan 30 motifi buraya yerleştirdiğim için 16 motifimi yerleştireceğim. İlk olarak bu 16 motifin 8 tanesini arkaya formunu veriyorum. Daha sonra önden de yine 8 tanesini şöyle üstüne koyayım. Bu şekilde yerleştirip ana bedenin formunu vermiş olacağız. 8. de altta kaldı. Hemen onu da oradan alayım. Şöyle size göstereceğim. Şu şekilde birleştireceğim. Kol altındaki motifler kol evine yedirilecek. Zaten büyük bir beden yelek olduğu için ancak tam olarak istediğimiz formda duracak kol altıda. Tabii ki bu bir kapşonlu yelek olduğu için şuradaki ve buradaki motifin şu iki kısmını birleştirmeden kapşon alanı için yer bırakacağım. Bunu şimdi bir kenara şöyle ayırıyorum ve arka dörtlüyü birleştirip yerine yerleştirelim. Bunun için de şuraya 4 taneyi önüme hazırlıyorum. Şöyle. Bunu birleştirip daha sonra gidip arka parça olarak yerleştireceğiz. Daha sonra da 4 artı 4 önleri yerleştireceğiz. Birlikte bunu nasıl birleştirdiğimi sizlere göstermek istiyorum. Biliyorum rengim siyah ama sipariş bu şekilde geldiği için bir ikinciyi de hazırlamak, açık renkli hazırlamak gibi bir fırsatım olmayabilir. Mümkün olduğunca ayrıntılı anlatmaya çalışacağım. Yine de burada bu birleştirme tekniği çok iyi anlaşılmazsa birleştirme tekniklerimden buna uygun olanını bu videonun altına bırakacağım. İlmeğimi çıkarttıktan sonra buradaki motiflerden ilkini alıyorum ve hemen iki kenarını örmeye başlayacağım. Bunun için trabzanlarla bakın şimdi köşeye batıp 2 tane ikili trabzan örüyorum köşeye.
Şu arkadan gelen ipi de tığımın üstüne alıp gizlemek için örüyorum. Daha sonra buradaki trabzanların tepesine birer ikili trabzan örmeye başlıyorum. Kenarın sonuna geldim. Şimdi köşede de yine önce 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekip diğer ikili trabzanı köşe boşluğunun içine örüyorum. Bu kenarın da sonuna her bir trabzanın üstüne ikili trabzan örerek ilerliyorum. Sonuna kadar kenarın geleyim. Köşeye kadar geldim. Köşenin içine de 2 tane ikili trabzanımı örüp 2 zincirimi çektim. Şimdi hemen sıradaki motifimi alıyorum. Şimdi mümkün olduğunca net anlatmaya çalışacağım. Renkten dolayı zor biliyorum ama elimden maalesef gelen bir şey yok. Şimdi şuradaki köşenin içine batıyorum ve 2 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra buradaki ilk trabzanın tepesine de batıp bir ikili trabzan örüyorum. Tığdan çıkıyorum ve 1 2 şuradaki 1 2 3. trabzanı sayıp onun içine batıyorum. İlmeğimi içinden çıkartıp tığımın üstüne ipimi alıyorum. Burada gelip yeniden 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra sayıyorum. 1 2 3. 3'e batıyorum. İlmeğimi içinden çıkartıyorum. Ve tığın üstüne ipimi alıp yeniden aşağıda 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Burada hemen sayıyorum. 1 2 3. Sonuna kadar kenarın bu şekilde birleştirerek devam ediyoruz. Sona geldiğimizde ise 3 değil 2 tane trabzanımız kalmış olacak her kenarda. 2 ördüm. Burada da zaten karşısında da 2 tane kalıyor. Köşedekiler hariç. Ve köşeye geliyorum. Köşenin de içine 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Tığdan çıkıp buradaki köşenin içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Ve bu köşenin içine gelip 2 tane ikili trabzanımı örüyorum ve trabzanların üstüne birer tane ikili trabzanımı örmeye devam ediyorum. Şimdi nereye kadar? Bunu öreceğim, bunu öreceğim. Bunu bunun üstüne eklediğimiz gibi bir tane daha ekleyeceğim. Daha sonra yine ilerleyip üstüne bir tane daha ekleyip dönüşe geçeceğiz. Şimdi üstüne bir tane daha eklerken görelim. Motif ekleyip sonuna geldim. Şimdi aynı bunu bunun üstüne eklediğim gibi dediğim gibi başlıyorum. Şimdi birlikte ekleyelim istedim. O motifi de aldım ön yüzüyle. Hemen köşesine 2 tane ikili trabzan. İlk trabzanın tepesine de bir ikili trabzan ördükten sonra 1 2 3'ü sayıyorum. Sonra 3 tane daha altta örüyorum.
Burada da 1 2 3 iğne sayıyorum. Bu şekilde birleşmeye devam edeceğim. Bunu buraya sonra döneceğim. Hemen dördüncüyü de buraya alacağım. Dördüncüyü ekledikten sonra ise artık bu kısımdan dönüşe geçeceğiz. Çünkü diğer yanındaki 4 tane motifimizi eklemeye başlayacağız. Sonuncu motifi de yerleştirdim. Bakın şimdi nasıl başladık? 1 üstüne 2 3 4'ü ekledim. Sonra hemen buradan döndüm. Şöyle döndüm, buraya kadar geldim. İstedim ki şuradaki geçişi de birlikte yapalım. Bu köşeye geldiğimde buradaki köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve şu ikisinin arasındaki oluşan boşluğa batıp ve tığdaki de ilmeğimden çıkartıyorum. Sonra bir zincir çekip yeniden buradaki köşeye geliyorum. 2 tane ikili trabzanımı ördükten sonra trabzanın da tepesine bir ikili trabzan örme mantığıyla buradaki motiflerin kenarının sonuna kadar ilerliyorum. Daha sonra yan taraflarına motifleri birlikte eklemeye başlayalım. Buraya kadar ilerleyerek 4 motifin kenarını geçmiş oldum. Şimdi sıradaki motifimi de alıp hemen yanına ekleyeceğim. Buraya şuradan birleştirmeye başlıyorum ilk motifimi. Bu kenarı birleştirip sonra bu kenarını ördükten sonra buraya diğer motifimizi alacağız. Şimdi yine her zaman olduğu gibi her iki motifin de ön yüzü bana bakarken yeni motifimi, burada ilk önce bir iki zincirimi çekeyim. Ön yüzü bana bakarken yeni motifimin içine 2 tane ikili trabzan, hemen trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Buradan 1 2 3.'yü sayıp batıyorum. İlmeğimi içinden çıkartıp tığın üstüne de ipimi aldıktan sonra 3 tane ikili trabzan yeni motife uyguluyorum. Tığdan çıkıyorum. 1 2 3'ü saydım. Şimdi buraya kadar aynı mantıkla ilerleyelim. Şimdi bu kısma kadar geldim. Ne yaptım? Bakın köşeye kadar birleştirdim. Şimdi burada köşeye hemen 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra bir zincir çekip tığdan çıkacağım. Tığdan çıktıktan sonra batacağım nokta ise bu iki motifin şu ikisinin birleştiği nokta. Oradan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip hemen köşeye gelip köşenin içine 2 tane ikili trabzan ve sonrasında trabzanlarımın tepesine de birer tane örüp kenarın sonuna kadar ilerliyorum. Ekledikten sonra bu kenara kadar ördüm. 2 de yine zincirimi çektim. Köşeyi de 2 trabzanı ördüm ve buraya yerleştireceğim motifi aldım. Bu motifin iki kenarı bu ve bu buraya birleşecek ve bundan sonrası zaten aynen devam edecek. Yani bu motifi buraya ekledikten sonra diğerlerini de yapabiliyor olacağız. Şimdi yine motifin ön yüzü bana bakarken köşesinin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. İlk trabzanın yine tepesini örüp döndürdükten sonra buradan üçüncüyü buluyorum. Bu kısmı artık biliyoruz. Şu 4 motifin köşelerinin birleştiği yere kadar, yani şuraya kadar aynı göstermiş olduğum mantıkla ilerleyelim. Şurada birlikte geçelim. Bu köşeye kadar birleşeceğim noktaya kadar ilerledim. Şimdi buradaki köşemin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir de zincirimi çekip tığdan çıktım. Bu 3 motifin tam olarak birleştikleri orta noktaya batıyorum. İlmeğimi içinden çıkartıyorum. Ve bir zincir çekip tığın üstüne ipimi alıyorum ve buradaki köşenin içine geliyorum. Önce 2 tane ikili trabzanımı köşenin içine, daha sonra trabzanın üstüne de bir tane ikili trabzan örüp buradan artık bu
iki kenara ekliyor olduğum için bu motifin 1, 2, üçüncüsünü sayıp içinden çıkarttıktan sonra yine göstermiş olduğum teknik ile bu kenarı da birleştirmeye başlıyorum. Motifi eklerken bu kenarın da sonuna kadar geldim. Buradaki köşenin içine artık yine 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum ve bu ikisinin tam olarak birleştiği noktaya da batıyorum. İçinden bu ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çektikten sonra bu kenarı örmeye başlıyorum. Sonuna kadar kenar öreceğim. Daha sonra bunu bu üçünün arasına eklediğim gibi yeni motifi buraya, sonra da diğer motifi ekleyeceğim. 4 motif alta tamamlanınca toplamda 8 motif. Bunu arkadaki kısma yerleştireceğim. 8 tane motifimizi bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi büyük arka parçayı alıyorum. Bakın bu arka parçada, daha doğrusu alt beden diyeyim. Buna arka parça denmez. Alt beden. Çünkü ikiye katladığımda önleri de var. Şimdi bakın burada 1, 2, 3'ü ayırıyorum. Burada da 1, 2, 3'ü ayırıyorum. Arkasını döndürdüğümde 1, 2, 3, 4. Ortada kalan 4. Yani 3 bir tarafa 3 bir tarafa ayırıyorum. Ortada kalan dörtlüye de birleşmeye başlayacağım. Motiflerimi buradaki birleştirdiğime bakın şöylecene birleşiyor olacağız. Nasıl başlıyorum? Şurada köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincirimi çekmiştim. Hemen buradaki motifin ikisinin ortasına gelen yere tam olarak şuraya batıyorum ve buradaki ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir de zincir çekip bu boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı örüp trabzanın tepesine de bir ikili trabzan örüyorum ve karşılıklı birleşmeye başlıyorum. 1, 2, 3'ü saydım. İçinden geçirdim. Şimdi yeniden 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu şekilde birleşmeye devam ediyorum. Şu kısma geldiğimde nasıl geçiş yapacağımı göstereceğim. Şimdi buraya geldiğimde, yaklaştığımda bakın buradan başladım. Birleşerek buraya kadar geldim. Şimdi 2 tane trabzanım kaldı altta. Onların tepesine batıp örüyorum. Sonra tığdan çıkıp buradaki ikinciye batıyorum. Buradaki köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip şu ikisinin arasındaki boşluktan ilmeğimi çıkarttıktan sonra bakın tığdan da çıkıyorum. Arkadaki bu iki motifin ortasına batıyorum ve ilmeğimi içinden çıkartıp bir zincir çekiyorum. Yeniden bu köşenin içine 2 tane ikili trabzan, trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, daha sonra burada hemen 1, 2, 3 birleşeceğim noktayı bulup karşılıklı göstermiş olduğum yöntemle motiflerimi yerine yerleştiriyorum. Böylelikle arkayı tamamlamış ve öne geçeceğiz. 4 motifi yerleştirdim, sonuna kadar geldim. Şimdi burayı birlikte geçelim istedim. Burada sonuncu motifin köşesindeyim.
Bir de zincir çekip buradaki en son artık batacağım noktaya da battıktan sonra arasından çıkartıyorum. Bir zincir çekip buradaki köşeye kadar öreceğim. Arkadaki 8 parçayı yeleğimize takmış olacağım. Sonrasında ise birlikte öne geçelim. Arka 8 motifi böylelikle yerleştirmiş oldum, bakınız. Şimdi sırada buradan 2 tane motif, sonra üstüne 2, burayı birleştirmeye başlayacağız. Daha sonra burayı. Ama burayı birleştirirken bakın, bu şimdi böyle duruyor ya, önüme doğru alacağım. Benim için birleştirmesi daha kolay olacak çünkü o yönde. Önüme doğru döndürüyorum ve başlıyorum. Nasıl birleştireceğim? Şimdi ilk motifimi alacağım. İlk motifimin bir kenarını öreceğim. Şöyle yaklaşalım. İlk motifimin bir kenarını örüp ikinci kenarını örerken burayla birleşeceğim. Daha sonra bu kenarı geçeceğim. Yanına bir motif daha koyacağım. Onu da iki kenarını geçip böyle geleceğim. Üstündeki motifi ekleyip onu burayla birleştirmeden devam edeceğim. Şimdi aşama aşama birlikte devam edelim. İlk olarak hemen ilmeğimi çıkartıp bu motifin bir kenarını örmeye başlıyorum. Motifin bir kenarını ördükten sonra buradan başlayarak, bakın şimdi bütünde de göstereyim, tam olarak buradayım. Buradan başlayarak birleştiriyorum. Buradan başladım. Göstermiş olduğum teknikle birleştirdim. Şimdi bakın, aynı yöntemle devam ediyorum. Köşeye de geldim. 2 tane ördüm. Bir zincir ve ikisinin birleştiği bu ortak noktaya da batıyorum. Arasından ilmeğimi çıkartıyorum. Bir de zincir çekip şimdi bu kenarı bir örüp yanına diğer motifi alacağım. Hemen göstereyim. Bakın şimdi biraz daha kadrajı açayım. Nerede olduğumuzu anlatabilmek adına. Şimdi şurası kol evimiz ya bizim. Buradayım. Hemen bu kenarı geçiyorum ve buraya bir tane motifi alıp buraya ekliyorum. Ön tarafın buradaki motifine. Şuraya geleyim. Bu kenarın burasına kadar geldim. Şimdi bakın, bu motifi alıyorum ve bu motifimi tam olarak bu ön kısma, buraya yerleştireceğim. Sonra bunu böyle birleştirip bu kenarı da buraya kadar örüp buradaki motifi alacağım. Şimdi bunu buraya yerleştirelim. Hemen iki zincir çekmiştim. Tığın üstüne ipimi aldım. Köşesine, sonra da trabzanın üstüne örüp yerleştirmeye başlıyorum motifi yerine. Şimdi buranın sonuna geldiğimde yanlış yerden başladığımı fark ettim. Aslında şöyle 4 motifi ip koparmadan yerine birleştirecektik. Şöyle yapacaktık. Göstereyim size. Buradaki ikiliyi örüp buradan direkt başlayacaktım. Şu kenarı geçmeyecektim. Bu kenarım açıkta kalması gerekiyordu. Bunu dönüşte örecektim. Ancak ben onu unutup kenarı örüp başladım. Bu şimdi mecburen 2 tane motif ekleyip üstüne ayrıyetten 2 tane motif ekleyeceğim, ama diğer tarafı yaparken o ip koparmadan ki kısmı 4 tane motifi eklemeyi size göstereceğim. Bunu hiç sökmedim. Bu şekilde devam ediyorum. 2 eklemiş olacağım yani. Başladığım noktaya geldiğimde burada ipi keseceğim. Şimdi buraya diğer ekleyeceğim 2 motifle bu aynı zamanda şu 2 motifle birleşiyor olacağız. Çünkü buradaki motifin üsttekini, şu kısmını ayrı bırakacağım. Buraya kapşonu öreceğim için. Bundan ötürü de şimdi tekrardan bu defa doğru olarak bir kenarını örerek başlıyorum hemen. Bir kenarını ördükten sonra da diğer motifle de birleşmeye geçeceğiz.
Bunu buraya bu kenarıyla birleştiriyorum. Bu kenarı birleştirdikten sonra burayı öreceğim. Ve buraya diğer motifi eklerken artık birleşmeye de başlayacağız. Hemen şimdi bu köşesinden ilmeğimi çıkartıp iki kenarı birleştirmeye başlıyorum. Bu motifi böylece başlayıp kenarını ördüm, buraya yerleştirdim, bunu döndüm. Şimdi sırada bunu buraya ekleyeceğim. Bunu buraya eklerken de şimdi buradan başlayacağım, buraya kadar geleceğim, sonra buradan döndüğümde bu kenarı örerken burayla da birleşmeye başlayacağız. Şimdi hemen ilk olarak birleşmeye başlayalım. Burayı ve bu kenarı örüp geliyorum. Tam olarak nerede olduğumuzu gösterebilmek için çevirdim. Bakın ön kapağı tamamlamış oldum. Şimdi bu kenarla bu iki kenarı birleştirdiğimde karşılıklı burayı da birleşmeden örerek geçeceğim ve bu tarafı tamamlamış olacağız. Bunun için hemen burada bir zincirimi çekmiştim. Bu arada nerede bir nerede iki çekiyorum. Büyük parçaya geçerken elime tek bir motif alırsam 2 zincir çekerek başlıyorum. Bunu da hatırlatmak isterim. Arkadan battım. Hemen ilmeğimi çıkartıp bir zincir çektim. Birleşmeye başlıyorum karşıyla. Bu baştan başlayarak birleştirip devam ettim. Şimdi artık bu köşedeyim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Şu ikisinin arasındaki boşluğa batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra arkadaki iki motifin ortasındaki noktaya batıyorum. İlmeğimi de içinden çıkartacağım. Sonra bir zincir çekip artık bu kenarı karşıyla birleşmeksizin örüyorum. Bu tarafı tamamladım. Şimdi sıra diğer tarafta. Diğer tarafı yaparken de yine böyle önüme alarak, ters çevirip önüme alarak daha kolay örebildiğim için önüme alıyorum. Şimdi buradaki motiflerimi de eklemeye başlayacağım. Bu defa bakın biraz evvel hata yaptım. Bir kenarını örüp başlamıştım ya. Bu defa hemen ördüğüm kenardan birleşmeye başlıyorum. Şimdi bakın. Bir, iki, buraya bir zincir çekiyorum. Çünkü tam olarak birleşeceğim yer bakın. Şuradaki kısım, ikisinin ortasına batacağım. Şöyle. Bir zincir çektim. Oradan tekrar köşeye geldim. 2 tane köşenin içine bir tane trabzanın tepesini örüp burayla birleşmeye başlıyorum. 1 2 3'ü saydım. Tekrardan 3 taneyi örüyorum.
Yine buradan 3 sayıp buraya bunu böyle yerleştireceğim. Sonra buraya kadar öreceğim. Burayla birleşecek. Burasını örüp yeni motifi alacağım. Yerine koymak üzere. Motifimizi böyle birleştirip buraya kadar ördüm. 2 de zinciri çektim. Şimdi sırada buraya gelecek olan motif var. Hemen alıp bunu da buraya ve buraya birleştiriyorum. Sonra bu kenarını örüp buraya kadar örüp geliyorum. Yani bunu buraya birleştireceğim. Bu kenarını örüp bu iki kenarı da örüp diğer iki motife geçeceğiz. Burayı da birleştirdim ve üstünü geçtim. Şimdi sırada buradaki motif ve buradaki motif var. Buradaki motifi birleşirken bu üst kenarla da birleşeceğim ama buradaki motifi aynı burada olduğu gibi ayrı bırakacağım. O zaman hemen yeni motifimi alıyorum ve şöyle köşesine ikili trabzan örüp karşı kenarla birleşmeye başlıyorum. Şöyle tekrardan yatırıp göstereyim. Bunu burayla birleşip burayı öreceğim. Buraya diğer motifi ördükten sonra burada birleşip buraya dönüp bitireceğim. Motifi birleştirip kenarını da geçtim. Şimdi sırada diğer son motifim. Bunu buraya alacağım. Böylece bunu da buraya birleştireceğim. Ve üst tarafını örmeye başlayacağız. Hemen ekleyip geliyorum. İki motifi daha eklemiş olduk böylelikle. Şimdi bu kenarı hiç birleşmeden örüyorum. Şuraya geldiğimden itibaren de bu iki kenarı birleşmeye başlayacağım. Bu kenarı buraya kadar şimdi ördüm. Bakın. Birleşmeden ördüm. Şimdi buradan itibaren bu iki kenarı birleştireceğim için buraya köşeye 2 tane ikili trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Boşluktan ilmeğimi çıkardım. Hemen arkadaki bu iki motifin de birleştiği noktayı bulup ortasına batıyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Ve birleşmeye başlıyorum. Sayalım. 3 sonuna kadar karşılıklı iki kenarı birleştirelim. Burada köşeye kadar bakın buradan başladım. Buraya kadar geldim. Birleşmeye devam ediyorum. Köşeye de 2 tane ördüm. Bir zincir çektim. Bu arkadaki köşenin içinden de ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Ve bu kısmı şu başladığım noktaya kadar yani şuraya kadar öreceğim bu iki motifin kenarına. Sonrasında da motiflerimizi yerine yerleştirmiş olacağız. Sonuna geldiğimde bu köşenin gruplarını örüp başlamıştım. Hemen ilk ördüğüm trabzanın tepesine ipimi kitleyip kesiyorum. Böylelikle bu kısmı da tamamlamış oldum. Şimdi sırada buraya kapşonumuzu yerleştirmek olacak. Kapşonumuzu öreceğim. Motifli bir kapşon yapmıyorum. Trabzanlarla düz bir kapşon örüyorum. Bunun için de şöyle hemen tersini çevirip kapşonun evini önüme alıyorum. Kapşonun evi derken bakınız. Tam olarak burası. Bu köşeden başlayacağım trabzanlarımı örmeye.
Ve kaç sıra öreceğimi örerken netleyeceğim. Tamamladığımda size kaç sıra örmüş olduğumu söylemiş olacağım. Şöyle uzun dökümlü de bir kapşon istiyorum açıkçası. Çünkü zaten yapılı bir hanımefendiye ördüğüm için kapşonu küçük kalmamalı. Köşeden başlıyorum. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Daha sonra trabzanların tepesine ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Şu ilk geçişi, üste geçişi, yani 2 sırayı birlikte bir görelim. Daha sonrası zaten birbirinin tekrarı sıralar olacak. Trabzanları bir önden bir tersten örüyor olacağız. Şuradaki geçişi de birlikte yapalım. Başladığım kenardan trabzanları örmeye. Şimdi buraya geldiğimde şu geçişte şöyle yapıyorum, bakın. Şuradaki köşe boşluğuna bir tane örüyorum. Bir tane şu orta noktaya batıp örüyorum. Bir tane de buradaki köşe boşluğuna örüyorum. Şuradaki geçişi tam olarak şöyle yapıyorum. Sonra tekrardan trabzanların tepesine örmeye devam ediyorum. Buradaki geçişe geldiğimde ise yine burada hemen köşeye bir tane örüyorum. Bir tane bu ikisinin birleştiği ortak yere batıp örüyorum. Örüyorum. Daha sonra buradaki köşeye geliyorum. Ve trabzanlarımın üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Tekrar buradaki geçişe de geldiğimizde bir öncekinde yaptığım gibi köşeye bir tane trabzan örüyorum. Bir tane bu birleştikleri yere örüyorum. Tekrardan buradaki köşeye örüp bu kenarın sonuna kadar devam ederek ilk sıramı tamamlamış olacağım. Bu kenarın sonuna doğru yaklaştığımda buradaki köşenin içine de 2 tane ikili trabzanımı örüp ilk sırayı tamamlamış olacağım. Burada 3 zinciri çekerek yükselebilirsiniz. Ya da şöyle bakın, bir zincir çekip şöyle döndürebilip tekrar aynı boşluğun içine bir sık iğne örüp tekrar buradaki bakın sık iğne örüyorum. Şuradaki kısmına batıp bir sık iğne daha örüyorum üstüne ve düzgün çıkışımı bu şekilde yapıyorum başlarda. Dilerseniz siz de bu şekilde de yükselebilirsiniz. Devam ediyorum bu sırayı da her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan örerek bir üste de birlikte çıkalım. Sonrasında zaten hiçbir fark olmaksızın devam edeceğiz istediğimiz uzunluğa kadar. Bu ikinci sıramın da sonuna yaklaşırken beraber ilerleyelim istedim. Bakın her bir trabzanımın tepesine batıp ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra burada bir zincir çekiyorum. Şöyle döndürüyorum. Tekrar aynı boşluğa batıp sık iğne örüyorum. Ve buradaki sık iğnenin sondaki dişine batıp şöyle göstereyim. Bakın bir daha yapalım. Buradan bir zincir çektim. Trabzanımı ördüm. Zincir çektim. Döndürdüm. Aynı boşluğun içine batıp aynı trabzanın tepesine yani bir sık iğne ördüm. Daha sonra şuradaki
ilmeğe batıp ilmek çıkardım ve 2 ilmeği birden ördüm ve buradaki çıkışımı bu şekilde yaptım. Şimdi bu mantıkla dilediğiniz uzunluğa, kapşon uzunluğuna kadar örebilirsiniz. Ben kaç sıra ördüğümü tamamlayınca söyleyeceğim. Kapşonu 32. sıraya kadar ördüm. Bakın şöyle hemen yatırıp da göstereyim. 32 sıra halinde ördüm. Daha doğrusu 31 ördüm. Şimdi 32'de birleşmeye başlayacağım. Aynı zamanda da tersten birleştirmeyi tercih ettim. Sonrasında içine çevirmeyi planlıyorum. 32. sıraya geldiğimde burada 102 tane trabzanım olduğunu saydım ve bu 102 tane trabzanın 51.sine yani tam yarısına ilmek belirleyicimi taktım. Çünkü birleştirirken burası bana lazım olacak. Şimdi bu ilmek belirleyiciyle ayırdığım yere kadar yeniden örmeye başlıyorum ikili trabzanlarımı. Şöyle hemen göstereyim. Şimdi burada terste kalmıştım. Biliyorsunuz nasıl yapıyorduk, yükseliyorduk. Şimdi burada bir zincir çekip döndürüyordum. Hemen aynı yere batıp bir sık iğne örüp sık iğnenin dıştaki ilmeğinden ilmek çıkartıp ikisini bir örüyordum. Şimdi bütün trabzanların tepesine ikili trabzanlar örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi 51'i ayırdım. Siz de trabzanlarınızı sayın ve tam yarısını ayırın. Eğer tek çıkarsa da hiç fark etmez. Ortadakine tutturun. Birleşme kısmını ona göre ayarlarsınız. Şuraya kadar ilerliyorum. Buraya kadar ilerledim. Şimdi bu ilmek belirleyiciyi taktığım noktaya geldiğimde hemen bir kere örüp tığımda tutuyorum. Tekrardan yan tarafındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir kere örüp bu iki ilmeği bir örerken artık şimdi buradaki bakın trabzanı ördüm. Tığdan çıkıp bu kestiğim yere değil de onun bu tarafındaki trabzana içinden geçiriyorum. Birleşmeye başlıyoruz böylelikle. Şimdi buraya örüyorum. Burada karşısına denk gelen sırasıyla bakın bütün ilmeklerin içinden geçe geçe karşılıklı birleştirmeye başladık. Sıradaki eşit ilerlemesi ve ilmeklerin bozulmaması için batacağımız noktaya dikkat ederek sonuna kadar aynı mantıkla devam edeceğiz. Örüp tığdan çıkıyorum. Sıradaki trabzanın tepesinden kaydırarak çıkartıyorum. Sıradaki trabzanı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Burada ucuna kadar da aynı şekilde ilerliyor olacağız. Ekleyerek sonuna doğru yaklaştım. Buradaki bitirmeyi de birlikte yapalım istedim. Son iki trabzandayım. Hemen çıkıyorum. Karşısındaki yine denk gelen trabzanın içinden çıkartıyorum. Buraya geliyorum. Sonuncu trabzanı örerken burada da sonuncu trabzanın tepesine batıp içinden kaydırarak çıkartıyorum. Ve şurada ilmeğimi uzatayım. Bayağı bir sökülmesin. Şu iç kısmını döndüreceğim. Çünkü düz yönü burası. Ve birazdan buradan örmeye başlayacağım ön tarafından. Hırkamın patını.
kapşonuyla birlikte bütün etrafını öreceğiz. Bakın şöyle göstermek isterim şimdi size. Kapşonunu yerine yerleştirdik. Şimdi etrafına lastik örmede sıra. Şöyle bakın, şu arkasını yuvarlayarak tersten yapınca da, şunu da şuradan çıkartayım. Şöyle şu içinden bir miktar, bakın şu içinden bir miktarı şöyle alıp bir yuvarlak yapıp minik bir dikişle aslında buradaki sivriliği bir miktar yok edebilirsiniz. Motiflilerde bu şapkası sivri olmadan örebilmek gibi şansımız var ama bu şeyde, trabzanlıda bir tık zor oluyor. Farklı, yani sivri olmadan düşürmek neredeyse imkansız gibi, ya da ben tam olarak bilmiyorum, belki de vardır. Birkaç deneme yapmakta fayda var aslında. Şimdi buradan artık hiç ipimi koparmadan bu tarafını çevirdim ve 3 sıra lastik, yani bir sıra trabzan üstüne de 2 sıra lastikle etrafını 3 sıra örmeyi planlıyorum. Çünkü 3 sıra benim için yeterli olacak, ama hırkanızın yeterli derecede büyüdüğünü düşünmüyorsanız eğer, siz burada 3, 4, 5 sırada lastik örebilirsiniz. Hırka kaldıracaktır. Bunu belirtmek isterim. Şimdi buraya geldiğimde ilmeğimi buradan çıkarmıştım. Şöyle hemen ilmeği ön tarafa doğru da alıyorum. Tersten örmemek için. Ve burada trabzanlarımı örmeye başlayacağım şimdi. Önce bir zincirimi çekeyim. Bulunduğum noktaya bir tane trabzan öreyim. Yalancı trabzanımı. Takıldı. Siz burada 3 zincirle yükselebilirsiniz. Şimdi burada artık yapacağım işlem şöyle ki, her bir trabzan boşluğunun arasına, şurada trabzan boşluklarım var ya, onların arasına 2 adet, şöyle bir yaklaşayım, 2 adet ikili trabzan öreceğim. Bakın her bir trabzanın şu oluşan boşluklarına, 2 trabzan arasına. Kapşondaki kısmı böyle geçiyorum. Dönüşte de kapşonun bu tarafını geçeceğim. Şimdi ben buradan bir yarısına başlamış oldum. Şuraya kadar ilerleyeyim. Buraya kadar aynı. Şuradaki geçişleri de görelim birlikte. Kapşonun kenarını geçip şimdi buradaki kısma doğru yaklaşırken yine burada da trabzan boşluğuna batıp 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında buradaki şurada köşe boşluğuna da batıp bir tane örüyorum ve artık burada trabzanların tepesine batarak örmeye devam ediyorum. İkili trabzanlarımı. Şuradaki geçişe kadar, iki motif arasındaki geçişe kadar trabzanlarımı örüyorum. Burada geçişe geldiğimde ise şuradaki köşenin içine bir tane, kesiştikleri noktaya bir tane de bu köşeye, bir bu motifteki köşe, bir bu motifteki köşe, bir de ortaya ve sonrasında trabzanların da tepesini örmeye devam ediyorum. Şimdi de köşeye kadar ilerleyeyim. Köşeyi de birlikte geçelim. Köşeye doğru yaklaşıyorum. Köşeye geldiğimde 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. İlk olarak, sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. Sonrasında aynı köşe boşluğunun içine, şurada ipi kaçırdım, güzel yakalayayım, 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Ve trabzanların tepesine örmeye devam ediyorum ikili trabzanlarımı. Tekrardan kapşonun diğer yan tarafına geleceğimiz kısma kadar öreyim. Farklı bir durum yok. Oraya geçişi de birlikte yapalım.
Bu taraftan da kapşonun yarısının olduğu kısma geldim. Şimdi bakın tam olarak buradayız. Şöyle göstereyim. Şuradan başlamıştım tam ortasından. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. İlk sırayı tamamlamak için. Şimdi buradaki trabzanın tepesini örüyorum. Şimdi şuradaki köşeyi de örüyorum. Ve yine bakın göstermiş olduğum gibi buradaki trabzan aralarına batıp oralara da 2 tane yine ikili trabzanlarımı örüyorum başladığım noktaya kadar. Başladığım noktaya yaklaştım. Buradaki son trabzan boşluğuna da 2 tane ikili trabzanımı örüp ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. İlk trabzan sıramızı tamamladıktan sonra artık şimdi bu sırada lastik örmeye başlıyoruz. İlk olarak yalancı trabzanımla yükseliyorum. Sizler burada 3 zincir çekerek de yükselebilirsiniz. Trabzanları sırasıyla bir öne, bir arkaya olarak örüyorum. Şöyle beyaz zeminin üstüne çekeyim. Öne, arkaya, öne, arkaya alarak hiçbir farkı olmadan bütün trabzanlara aynı işlemi yapıyorum. Köşeye geldiğimdeki geçişi de nasıl yaptığımı göstermek isterim. Köşeye kadar ilerleyelim. Köşeye geldiğimde ikinci sırada lastik örerken bakın yaklaşırken birlikte gelelim istedim. Sırasıyla yine bütün trabzanları öne arkaya alarak ördüm. Daha sonra ise köşeye geldim. Köşenin içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Ve hemen 2 zincir çekiyorum. Yine köşenin içine bir tane ikili trabzan örüyorum ve trabzanımı öne alıp aynı mantıkla örmeye devam ediyorum. Şimdi başladığım noktaya kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Trabzanlarımı öne ve arkaya alarak bir üst sıraya da birlikte çıkarız. İkinci sıramızı da tamamlayıp bir üste çıkıyoruz. Burada bakın ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Sonra burada ben yine yalancı trabzanımla yükseliyorum. Daha sonra ise artık buradaki görmüş olduğum trabzanları önden, arkadan, önden, arkadan, altta nasıl görüyorsam o şekilde örmeye devam ediyorum. Bu benim lastikteki son sıram olacak. 3 sıra yeterli benim için. Bir sıraya çıktığımızda ise lastik örümünü bitirip sık iğne örümüne geçeceğim. Oraya geçmeden önce köşedeki geçişimi de nasıl yaptığımı göstermek istiyorum sizlere. Üçüncü sıranın köşesine geldiğimde yine trabzanlarımı sırasıyla örerken bu defa son, yani üçüncü sıram burada benim son aslında trabzanlı lastik sıram. Yani siz de eğer son lastik sıranızı örüyorsanız bunu yapın. İlla ki üçüncü sırada bu değil. Bu gösterdiğim son sırada yapılan bir işlem. Ben böyle bitiriyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum.
2 zincir çekiyorum. Yeniden aynı köşe boşluğunun içine 2 tane ikili trabzan örüyorum ve buraya geldiğimde de bakın köşe boşluğunun içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir. Buraya geldiğimde de şimdi bakıyorum bu trabzanı nasıl örmem gerektiğine, hemen yanındakine bakıyorum, önde. O zaman düzeni bozmamak için sırada bu arkada olması gerekiyor. Bunu arkadan örüyorum. Önden, arkadan. Aynı mantıkla artık başladığım noktaya kadar örmeye devam edeceğim. Daha sonra ise son sıraya birlikte geçelim. Lastiğin son sırasını tamamladım. Şimdi bakın son trabzanımı da burada örüyorum ve hemen burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum ve bir zincir çekip bulunduğum trabzanın içine, şöyle bakın, içine tam olarak şöyle batıyorum ve ilk sık iğnemi örüyorum. Bundan sonra da her bir trabzanın tepesine sırasıyla batıp bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Şimdi bunun da köşesinin geçişini size gösteririm. Köşedeki trabzan sık iğneli geçişi. Sık iğneler kısımda köşeye doğru geldiğimde yine bütün trabzanların tepesine sık iğnelerimi örüp ilerledim. Sonra köşenin içine de 3 tane sık iğnemi örüyorum ve trabzanlarımın üstüne sık iğne örmeye devam ederek başladığım noktada bitireceğim ve etrafını böylelikle yeleğimizin tamamlamış olacağız. Etrafını, lastiğini birlikte tamamladık. Sonrasında bakın şöyle olan kol etrafını da güzelce toparladım. Şimdi buradaki toparlamayı nasıl yaptığımı sizlere de göstereceğim. Unutmayınız ki önümdeki hırka 54 beden bir hanımefendinin üstüne uygun olacak. Yani 50-56 bedene kadar uygun bir yelek yapıyorum. Özür dilerim, hırka dedim. Bu kol evi de tabii ki bir 36-38 beden için geniş olacaktır ama sahibinin üstünde gayet uygun duracak. Onu da değerlendirmenizi isterim. Şimdi nasıl hemen kol evini toparlamaya başladığımı size göstereceğim. Bunun için şöyle önüme doğru çeviriyorum ve şu noktalardan, hemen şu noktadan örmeye başlıyorum. İlmeğimi çıkartıp şimdi bakınız şurada kolun şu ön tarafını almıştım. Şu kısma yakın bir yerden, şuradan batıp bir ikili trabzan örüyorum. İkili trabzanlar ile örmeye devam ediyorum. Bakın buraya da geldim. Yine bir ikili trabzan. Bu ipi tığımın üstüne alıyorum. Birlikte örüp hem sağlamlaştırıp hem de ipimi gizliyorum. Buraya geldiğimde ise şu iki motifin ortak noktasına, şimdi buradaki köşe boşluğuna batıp bir kere çıkıp tığımda tutuyorum. Daha sonra diğer köşe boşluğuna batıp yine bir kere çıkıp 3 ilmeği birlikte örüyorum. Ve ikili trabzanlarımı, burada ilmek kaçırmışım, ipim katı ayrılmış daha doğrusu, kol altına denk gelen toparlama yapacağım asıl kısma kadar, şuraya kadar ilerliyorum. Kol altında şu kısma bakın, şu üçlünün üstüne yaptığım üçlü grubun olduğu yere kadar bütün ikili trabzanların tepesini ördüm. Buraya geldiğimde ise artık şimdi bakın, bir iki tane daha örüyorum. 3 tane trabzanı bırakıyorum. Son 3 tane trabzanımı burada bırakıyorum. Daha sonra onların tepelerine bir çıktım, 2 çıktım, 3
çıktım. Tığda biriktirmeye başladım. Bu köşeye geldim. Çıktım. Pardon. Sonra buradaki tam hepsini şu ortadaki noktaya batıyorum. Daha sonra buradaki köşeye geliyorum. Hemen bir kere çıkıyorum. Daha sonra 3 tane de burada trabzanın tepesine örüyorum. 3 tane de trabzanı burada ördükten sonra bu ilmeklerin hepsini bir topluyorum. Ve bir zincir çektikten sonra yandaki trabzanların tepesini örmeye devam ediyorum. Nereye kadar? Bu aynı toparlamayı bu kol altına gelen motifin bu tarafında da yapacağım. Buraya kadar örmeye devam ediyorum. Buradaki toparlamayı yaptım. Hemen örüp bakın buradakini de yapmam gerekiyor. Bunu da şöyle hemen size netlikle göstermek istiyorum. Ne yapıyorum? Son 3 tane trabzan kalana kadar hepsinin tepesini örüyorum. Son 3 tane de artık tığda toplamaya başlıyorum. Bir kere çıkıp tığda topluyorum. Buraya da battım. Şimdi buraya geldiğimde battığım noktalar bir bu köşe, bir bu köşe, bir de şu ortası. Bir tekrar şöyle göstereyim. Şurası tam ortası, bir de buradaki köşe. 3 noktaya batıyorum. 1 2 3. Sırada da 3 tane trabzanım var. 1 2 ve 3. Şimdi de hepsini birlikte örüyorum. Ve burada yine bir zincir çekip yandaki trabzanın tepesine örmeye devam ediyorum. Şuraya kadar şuradaki köşedeki geçişi yine birlikte yapalım. Şu kapşonun şeklinden tam olarak nerede olduğumuzu da anlayın istedim. Şu arkadaki kısımdayız. Şuradaki kısımda farklı bir toparlama daha yapacağız. Şimdi buradaki bir öncekinde yaptığım gibi bir tane buraya batıyorum. Bir tane de bu köşeye batıyorum. Ve burada bir kere kesme yapıyorum. Daha sonra ikili trabzanlarımı örüyorum. Ta ki nereye kadar? Şuraya kadar. Oraya kadar ilerleyeyim. Oradaki geçişi nasıl yaptığımı göstereyim. Tam kapşonun hizasında omuzda olan kısma denk geldiğimizde ise şimdi buradaki toparlamayı da şöyle yapıyorum. Bakın köşelerden önce birer trabzanları da bıraktım. Şimdi o trabzana bir kere batıp çıkıyorum. Yanındaki köşeye bir kere batıp çıkıyorum. Buradaki köşeye yeniden bir kere batıp çıkıyorum. Bir kere de buradaki trabzanın tepesine batıp çıkıp tığımdaki ilmekleri beraber topluyorum. Ve burada da bir zincir çekiyorum. Trabzanlarımın tepesine ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Ta ki burada başladığım noktaya kadar. Başladığım noktaya geldiğimde de artık lastik örmeye başlayacağız. Bir üst sıraya birlikte çıkalım burada. İlk örmüş olduğum trabzanımın tepesine batıyorum. İçinden ilmeğimi kaydırarak çıkartıyorum. Ve ilk olarak ben burada yalancı trabzanla gene yükseleceğim. Dilerseniz siz 3 adet zincirle de yükselebilirsiniz. Ve buradaki trabzanları sırasıyla önce öne, sonra yanındakini arkaya alarak örüyorum. Şimdi buraya geldiğimde kestiğim 2 tane trabzan var. Şu köşede kesim yapmıştım. Bu ikisini bir örmüştüm. Onu tek trabzanmış gibi örüyorum. Sırada ne varsa öne ya da arkaya alıyorum. Artık sıraya ne gelirse. Şimdi tekrardan sırasıyla arkaya ve öne alarak trabzanlarımı devam ediyorum. Ve kol altına denk gelen kısımdaki geçişi birlikte yapalım. Kol altına doğru geldiğimde sırasıyla örüyorum. Şimdi bakın burada önden örmüşüm. Bu arkadan öreceğim kısım ve burada toplu bir kesim yapmıştım. Bakın büyük bir kısımda. Şöylece onu arkadan ördüğüm için sırada da önden örmek olduğu için ne yapıyorum? Hepsini birden şöyle öne alıyorum ve onun üstüne örüyorum.
Sonra sırasıyla trabzanları yeniden arkaya, öne alarak örüyorum. Diğer toplama yaptığım kısma yaklaşırken yine beraber geçiş yapalım. Diğer topladığım kısma yaklaştım. Şimdi sıradaki önden örmek var. Ve bu defa hepsini arkaya alıyorum. Ve yine aynen sırasıyla örmeye devam ediyorum. İşte topladığım kısımları tek trabzan muamelesi yaptığımı göstermek istedim size. Nerede toplama yaptımsa aynı bu şekilde geçiş yapacağım. Ve bir üste çıkıp lastik örmeye devam edeceğim. Bir üst sıramızda lastik olacak. Üste çıkmaya hazırız şimdi. Bunu da ördükten sonra. Artık bir üste çıktığımda altta ne görüyorsam ona göre örmeye devam edeceğim. Yani ters arkadan örmüş olduğumu arkadan alacağım. Önden örmüş olduğumu önden alacağım. İpi kaçırdım. Yakaladım ama. Başladığım noktaya kadar bu sırada hiçbir fark yok. Aynı bu mantıkla devam ediyorum. Lastiğin son sırasını ördüm. İlk ördüğüm trabzanın tepesine batarak kaydırarak geldim. Şimdi bir zincir de çektim. Bulunduğum noktaya batıp hemen ilk sık iğnemi örüyorum. Devamında da bütün alttaki ikili trabzanların tepesine batarak bir sık iğne örüyorum başladığım noktaya kadar. En sevdiğimiz kısım finale geldik. Bayağı büyük. Yani genelde kanalda rast gelemeyeceğiniz bir bedende yelek ördük kapşonlu beraberce. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Toplamda siyah ipimden 4 adet gitti. Sırasıyla veriyorum. 28 antrasitten 2 adet, 87'den 1 adet, Alize Cotton Gold 87'den 1 adet, ikinci sıradaki Yarn Jeans 80'den 2 adet, ortasındaki Yarn Jeans 01'dense 1 adet gitti. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi bu yeleğin daha küçük bedenlerinde çalışacağım. Orada olmadı minik bir video da çekerim size. Ama yapmamız gereken en önemli şey motifleri bir sıra küçük ördüğümüzde otomatik olarak 50 bedenin altına, hatta 48 bedenin altına düşürmüş oluruz. Bu yeleği daha da büyütmek istiyorsanız etrafını daha kalın örmek gibi bir şansımız da var. Bunu da belirteyim. Şimdi benim yeleğimin şöyle kaç santim olduğunu size hemen söylemek istiyorum. Aslında bayağı büyük oldu derken şöyle söyleyeyim. Şimdi göreceksiniz verdiğim ölçüyle 140 santim. Boyunu da vermek istiyorum sizlere. 70 santim de yeleğimizin boyu bu arada. Dediğim gibi umarım anlaşılır bir video olmuştur. Her zaman olduğu gibi sizlerden beğeni ve yorum rica edeceğim. Hatta bu yeleği o da örer, ona da uygundur dediğiniz kişilerle de paylaşırsanız çok sevinirim. Bir kalp bırakmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.